Ben Ayşe Aydın, Access Bars, bilinçaltı, NLP, kuantum ve yaşam koçluğu hepsini manevi ve tasavvufi yönden yapıp insanları bulundukları alandan daha yüksek seviyeye çıkarmak için uğraşıyorum. Şimdi bu saydığım bütün alanların farklı yollardan ve farklı tekniklerden yapsalar da hepsinin amacı kişiyi takıldığı bulunduğu alandan çıkarıp yol almasını sağlamaktır hayatta. Hepsini bir bütüncül olarak bakıyorum. Çünkü pek çoğu birbirini tamamlıyor. Yapı olarak zaten insanlar mizaç olarak farklı karakterleri. Onun içinde biri Theta Healing'den çok hoşlanırken diğeri Access Bars eğitiminden daha çok hoşlanabiliyor. Yani kişinin kendi yapısına göre, onun göre harmanlayıp fakat her birini tasavvufi yönden vermeye çalışıyorum. Çünkü hangi yoldan girerseniz girin, eğer tasavvufla buluşmazsanız en keskin virajda savrulursunuz. Bunun düşüncesindeyim. İnsanoğlunun tekamülüdür bu. Sıçrayıştan bahseder psikolojide. Kişi yol almak zorundadır. Durağan hale girdiği zaman dörtte üçü sularla çevrilidir. Bu insanı kokuşmaya başlar. İnsanın tekamülüdür. Sürekli hareket etme, sürekli yeni bir şeyler öğrenme. Zaten kişi geçmişte takılı veya gelecekle ilgili kaygısı var da bu sıçramasının durduğu ve sabit kaldığı anlamı görülür. Kişinin hayatta hep bir yol alması gerekir. Zor zamanlar güçlü insanları ortaya çıkarır, güçlü insanlar da iyi zamanları yaratır. Pandemi herkesin böyle bir zorluk yaşadığı dönemdi. Burada kendi iç aleminde ivme yapanlar müthiş sıçramalar yaşadı. Ama bu sıçramayı göremeyenler de bir varoluş daralı içerisinde yaşıyor. Yani kişiyi çıkmasını istiyorum. Ben de böyle bir düşüşle beraber bir çıkış yaşadım. Pandemi benim için iç alemime, özüme yolculuktu. Onun için herkesin baktım ki kendimde işe yaradığı, hayatta yol alabildiğim, pek çok problemimi çözebildim. Neden bunları insanlara taşımayayım düşüncesi hasıl oldu. Benim buradaki yolculuğum budur, amacım budur. Kişiyi o daraldığı yerden, takılı kaldığı alandan çıkarıp özüne doğru yolculuk yapması. Yani farkındalığının yükselmesi. Zaten ben danışanlardan ziyade eğitim, sertifikalı eğitimler için yola çıktım. Çünkü herkesin bu balık tutmasını öğrenmesini gerekir. Kişiye belli bir süre gider gelirsiniz, belli bir süre terapiler alırsınız. Ama kendi başınıza kaldığınız zaman aynı sarmalı tekrarlamaya başlarsınız. Kişinin eğitim alarak kendi balık tutmasını kendi öğrenmesi bu yolculuğun en güzel serüvenidir. Çocuğuna yardımcı olması, eşine farklı gözle bakabilmesi, takıntı yaptığı mevzuların dışına çıkabilmesi. Yani kişinin bu balık tutmasını öğrenmesinden yanayım. Çünkü ben bunu tercih ettim. Tabii tercih herkese göre değişir. Kimisi evet gelip danışmanlık da alabilir. Ama ben eğitmenlik yolunu seçtim. İnsanlara da bu yolu seçmelerini istiyorum, talep ediyorum. Çünkü dediğim gibi eğer ki bir anneyseniz bir kadın dünyayı salladığı gibi bir eliyle de beşiği sallayabilir. Onun için evlatlarına dokunması için, eşini daha iyi anlayabilmesi için, çevresiyle iyi ilişki kurabilmesi için bu çok gerekli bir şeydir. Access benim bu yolculuğa çıktığımdaki ilk durağımdı. Zihnimdeki o sesi susturmuştu. Fakat NLP apayrı bir dünya. Kişinin zihnini ve dilini programlaması. Bu müthiş bir şey. Bütün hayatının, kendi hayatının olduğu gibi kendinden sonraki evrelere de tesir edecek bir durumdur. Çünkü kişi zihnini ve dilini kullandığı, programladığı sürece bu çocuğuna yansıyacak, çocuk bir sonraki evreye, yani bizim yukarıdan aldıklarımız aşağıya götürebilmesidir. Kişinin özel olarak sorduğu şeyler genelde maalesef biz toplum olarak hani bir psikoloğun da söylediği gibi yabancı ülkelerde evlilik tango gibi yapılsa da bizde bir halay çekme durumunda oluyor. En büyük hatunların, gelen danışanların sorunları bu. Evlilikle ilgili, eşleriyle olan problemleri. Aslında işte bu zaviyeden bakıldığında da az önce NLP'den bahsettiğim zihni ve dili programa, siz o 5 duyunuzla aldığınız bilgileri kendi filtrenizden, algı filtrenizden duygu olarak nasıl yansıtırsanız eşinizi öyle görmeye başlıyorsunuz. Çocuğunuzu, çevrenizdeki her insanı. Sizin algı pozisyonunuzdan kaynaklanıyor bu olay. Burada kişinin zihnini düzenlemeyi, duygularını düzenlemeyi, Mevlana'nın çok güzel bir sözü vardır. Düşüncelerine dikkat et, duygun olur, duyguna dikkat et, dilin olur, diline dikkat et, bedenine vurur, bedene dikkat et, kaderin olur. Yani kişinin hayat felsefesidir bu. Zihnini, duygusunu, düşüncelerini yönetebilmesi. Bunu yönetebildiğiniz zaman da her şey yoluna giriyor. Kişi, özetlemek gerekirse, kendine ulaşılmamış her insan kendini sabote eder.
Bir insanın varabileceği en yüksek nokta insanın kendine ulaşması, kendini tanımasıdır. Kişiye öncelikle yaptığımız şey kişinin kendini tanımasıdır. Bunu istiyoruz. Bu yola çıkıştaki sürecimiz de budur efendim. Zihnin bir kez yolundan çekildiğinizde varlığınız dans etmek için serbest kalacaktır. Hepinize iyi günler diliyorum.